Tamircinizin size binlerce liralık bir fatura çıkarmadan önce asla ağzından kaçırmayacağı o sırrı öğrenmeye hazır mısınız? Hani arabanızın gaz pedalında hissettiğiniz o can sıkıcı tereddüt var ya, o dalgalı rölanti. İşte onun çözümü aslında cebinizde kalması gereken o parayı kurtaracak kadar basit olabilir. Hazırsanız sizi servise gitmekten kurtaracak ve arabanızın kontrolünü tamamen size geri verecek o adımlara şimdi hemen dalıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bu rakam kesinlikle bir şaka değil. Her Allah'ın yılı, sürücüler aslında çok basitçe çözülebilecek sorunlar yüzünden gereksiz tamirlere milyarlarca lira para harcıyor. Peki bu devasa israfın başrolünde kim var dersiniz? Avucunuzun içine sığacak kadar küçücük bir parça. Gaz kelebeği konum sensörü ya da kısaca TPS. Bu ufacık sensörün ayarı bir kere bozuldu mu, aracınızın bütün huyu suyu değişir ve çoğu insan ne olduğunu anlamadan kendini serviste bulur. Ama bugün bu gidişata hep birlikte bir son veriyoruz. Çünkü bu analizin sonunda o milyarlarca liralık pastadan kendi payınızı nasıl aslanlar gibi kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Peki arabanız size derdini nasıl anlatır? İşte ekrandaki bu belirtiler aslında onun yardım çığlıklarıdır. Şöyle bir düşünün, kırmızı ışıkta dururken araba kendi kendine bir titreyip silkeleniyor mu? Gaza bastığınızda o eski atikliğe gitmiş, sanki boğulacakmış gibi mi davranıyor? Yakıt ibresinin hiç olmadığı kadar hızlı düştüğünü fark ettiniz mi? Ya da en kötüsü, en tehlikelisi, yoğun trafikte aniden motor stop edip sizi ortada bırakıyor mu? Bu sorulardan sadece birine bile evet diyorsanız arkanıza yaslanın. Çünkü birazdan bu dertlerin çoğunu tek bir kuruş bile harcamadan nasıl çözeceğinizi size göstereceğim. Harika. Şimdi kollarımızı sıvayıp işe koyulma zamanı. İlk olarak hiçbir özel alet, anahtar, teknik bilgi gerektirmeyen, yani herkesin kendi garajında, otoparkında uygulayabileceği en basit çözümlerle başlıyoruz. Unutmayın, en iyi tamirci kendi aracını dinleyebilendir. Bu adımlar sorunun kalbine inmek için atacağımız ilk ve en önemli adımlar olacak. İşte ilk sihirli dokunuşumuz 7 dakikalık kontak sıfırlaması. Adımlar o kadar basit ki hadi gelin slide üzerinden beraber yapalım. Birinci adım, kontağı açın. Ama sakın motoru çalıştırmayın. Sadece gösterge panelindeki o ışıkların yandığı konuma getirin yeter. İkinci, üçüncü ve dördüncü adımlar aslında tek bir hareket. Şimdi gaz pedalına yaklaşık 3-4 saniye içinde yavaşça sonuna kadar basın. Dipte tam 3 saniye bekleyin ve yine 4 saniyede yavaşça ayağınızı çekin. Ekranda gördüğünüz gibi bu döngüyü 2-3 kez daha tekrar ediyoruz. Peki bunu niye yapıyoruz? Aracın beynine, yani ECU'ya gaz kelebeğinin en kapalı ve en açık pozisyonlarının neresi olduğunu yeniden öğretiyoruz. Beşinci adım, bu işlemi bitirdikten sonra kontağı 30 saniye boyunca açık konumda bırakın. Bu bekleme süresi ECU'nun bu yeni bilgiyi hafızasına kaydetmesi için çok önemli. Ve son adım, 6. adım, kontağı kapatın, sonra motoru çalıştırın ve aracın 5 dakika boyunca rölantide kendi kendine çalışmasına izin verin. İşte bu kadar. Sadece bu basit kalibrasyonla sorunu çözmüş olma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi geldik bu yöntemin en kritik noktasına. Bakın slaytta da büyük harflerle vurguladık. Bu sıfırlama işlemi yalnızca gösterge panelinizde o sinir bozucu sarı motor arıza lambası yanmıyorsa işe yarar. Eğer lamba yanmıyor ama belirtileri yaşıyorsanız tebrikler. Çok büyük ihtimalle sorunu az önce bedavaya çözdünüz. Eğer sadece bu küçücük ipucu bile hoşunuza gittiyse bir saniyenizi ayırıp Gaz Fren Şanzıman kanalına abone olmayı bir düşünün. Çünkü paylaşacağımız daha ne sırlar var. Harika. Şimdi yola devam edelim. Denediniz ama arabanız hala mızmızlanıyor mu? Sakin olun, panik yok. Bu bizim küçük dedektiflik oyunumuzda sadece bir sonraki ipucuna geçmemiz gerektiği anlamına geliyor. Unutmayın, her başarısız deneme aslında bizi doğru çözüme bir adım daha yaklaştırır. Şimdi alet gerektirmeyen ikinci ve son kozumuzu oynamanın vakti geldi. Eğer ilk yöntem işe yaramadıysa şimdi aracın beynine tam bir hard reset atıyoruz. Tıpkı donan bir bilgisayarın fişini çekip beklemek gibi. Slide'daki adımları dikkatlice izleyelim. Birinci adım. Güvenlik her şeyden önemli. Motor kapalı ve anahtar cebinizdeyken başlıyoruz. İkinci adım. Uygun bir anahtarla akünün negatif, yani siyah renkli kutup başını gevşetip çıkarın. Üçüncü adım. İşte en önemli kısım. Sabır. En az 5, en fazla 10 dakika bekleyin. Neden mi? Çünkü bu süre aracın beyni olan ECU'nun geçici hafızasındaki bütün eski, hatalı verileri tamamen silmesi için gerekli. Dördüncü adım. Süre dolunca kutup başını tekrar sıkıca bağlayın. Gevşek kalmasın. Beşinci adım. Kontağı açık konuma getirin ve 30 saniye kadar bekleyin. Bırakın sistem kendini yeniden tanısın. Ve son olarak 6. adım.
Motoru çalıştırın ve 5 dakika rölantide bırakarak sistemin tamamen kendine gelmesini sağlayın. Bu yöntem birçok inatçı elektronik sorunun kökünü kazıyabilir. Tamam, buraya kadar her şeyi kas gücüyle ve basit mantıkla hallettik. Ama bazen karşımızdaki sorun biraz daha teknolojik bir dokunuş, biraz daha hassas bir müdahale gerektirir. Eğer ilk iki yöntem size kalıcı bir çözüm sunmadıysa, şimdi alet çantamızdan teknolojik yardımcımızı çıkarma zamanı geldi. Bu, sorunun kalbine bir cerrah hassasiyetiyle inmek demek. Ve işte o milyonluk soru. Gösterge panelinizdeki o sarı motor ışığı size göz kırpıyorsa bu aracınızın sizinle konuşmaya çalıştığı anlamına gelir. Size diyor ki hey dostum bir sorun tespit ettim ve bunu beynime bir hata kodu olarak kaydettim. İşte bu noktada ilk iki yöntemimiz maalesef yetersiz kalır. Çünkü artık sadece basit bir ayar sorunumuz yok, aynı zamanda silinmesi gereken spesifik bir arıza kodumuz var. Bu slide durumu o kadar güzel özetliyor ki, kısacası motor arıza lambası sizin pusulanız. Lamba yanmıyorsa sol taraftaki aletsiz basit yöntemlerle başlıyorsunuz ama o lamba yanıyorsa hiç vakit kaybetmeden sağ taraftaki çözüme yani bir OBD2 tarayıcıya yöneliyorsunuz. Sadece bu ayrımı bilmek bile sizi saatlerce sürecek boş denemelerden kurtarır. Eğer bu tür karşılaştırmalı, net analizleri faydalı buluyorsanız bu analizi beğenerek bize göstermeniz daha fazla böyle içerik üretmemiz için en büyük motivasyonumuz oluyor. Bir OBD2 tarayıcı kullanmak korkutucu görünebilir ama aslında çocuk oyuncağı. Gelin adımlara bakalım. Birinci adım, genellikle direksiyonun altında bulunan o küçük porta tarayıcınızı takın. İkinci adım, kontağı yine açık konuma getirin. Cihaz aracınızın beyniyle konuşmaya başlayacak. Üçüncü adım, cihazın menüsünde aracınızın modeline göre TPS Reset, Throttle Relearn ya da Idle Relearn gibi bir seçenek arayın. Ama unutmayın, her tarayıcı bu gelişmiş özelliğe sahip olmayabilir. Dördüncü adım, bu seçeneği bulduğunuzda ekrandaki talimatları harfi harfine takip edin. Cihaz sizi adım adım yönlendirecektir zaten. Beşinci adım, işlem bittiğinde kontağı kapatın ve tarayıcıyı çıkarın. İşte bu kadar. Arıza lambası sönmüş ve aracınız normale dönmüş olmalı. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz ve sorun hala inatla devam ediyorsa bu problemin daha derinde, daha kronik olduğu anlamına gelir. Ama merak etmeyin, cephaneliğimiz henüz tükenmedi. Şimdi uzun süredir devam eden inatçı sorunlar için ağır topları devreye sokma zamanı. Bu yöntemler biraz daha sabır gerektirir, evet, ama sonuçları da o kadar kalıcıdır. Bakın yeniden programlama basit bir sıfırlamadan çok daha fazlası. Bu, aracın beynine gaz kelebeğinin çalışma aralığını sıfırdan, sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi öğretmektir. Peki ne zaman şart? Özellikle gaz kelebeği gövdesini komple yeni bir parçayla değiştirdiyseniz bu işlem zorunludur. Kaçış yok. Ya da aylardır süren diğer yöntemlerin sadece 1-2 günlüğüne çözdüğü o inatçı rolanti sorunlarınız varsa kalıcı çözüm yeniden programlamadır. Bu son çarelerden biridir ama genellikle en etkilisidir. Bu yöntem hassasiyet ve sabır gerektirir. O yüzden adımları çok dikkatli izleyelim. Birinci adım, negatif akü kutbunu tam 2 dakikalığına söküp tekrar takarak sistemi temiz bir başlangıca hazırlıyoruz. İkinci adım, kontağı açık konuma getirin ve en önemli kısım gaz pedalına kesinlikle dokunmayın. Üçüncü adım, şimdi sessiz bir ortamda motoru dinleyin. Gaz kelebeği gövdesinden gelen ince bir elektronik vızıltı duyacaksınız. Bu ses, kelebeğin kendini kalibre ettiğinin, en kapalı ve en açık pozisyonları yeniden öğrendiğinin işaretidir. Bu ses 3 ila 5 dakika içinde kesildiğinde kalibrasyon tamamlanmış demektir. Dördüncü adım, ses kesilir kesilmez kontağı kapatın ve anahtarı çıkarıp 1-2 dakika bekleyin. Beşinci adım, son olarak motoru çalıştırın ve bu kez 10-15 dakika gibi daha uzun bir süre rölantide bekleyin. Bu, beynin yeni öğrendiği ayarları kalıcı olarak hafızasına kazıması için gerekli olan son adımdır. Her şeyi denediniz, sıfırladınız, programladınız ama o inatçı sarsıntı, o dalgalanma bir türlü gitmiyor. Tam pes edip o servisin yolunu tutmak üzeresiniz, biliyorum. Durun, o cüzdanı çıkarmadan önce denemeniz gereken son bir fiziksel müdahale daha var. Çünkü bazen en karmaşık görünen sorunların çözümü en basit, en akla gelmeyecek yerdedir. Bildiğiniz kirlilik. Yıllar içinde sensörün o hareketli kısımlarında biriken kurum, yağ ve kir onu yanlış sinyaller göndermesine neden olabilir. Çözüm mü? Basit. Temizlik. Birinci adım, güvenlik için her zaman olduğu gibi negatif akü kutbunu sökerek işe başlıyoruz. İkinci adım, TPS'in üzerindeki elektrik soketini tırnağına basarak dikkatlice ayırın. Üçüncü adım, vidalarını sökerek sensörü nazikçe yerinden çıkarın. Dördüncü adım,
Temiz bir beze çok az miktarda gaz kelebeği temizleyici sıkın ve sensörün içindeki ve dışındaki temas noktalarını dikkatlice silin. Aman dikkat, spreyi doğrudan sensörün içine sıkmayın. Bu ona zarar verebilir. 5. adım, sensörü güzelce yerine takın. Her şeyi bağlayın. Ve size bir usta tavsiyesi, her şeyi bağladıktan sonra aracın yeni temizlenmiş sensöre tam olarak alışması için ilk anlattığımız 7 dakikalık kontak sıfırlama prosedürünü tekrarlamak harika bir fikir olacaktır. Ve işte arkadaşlar, bu belki de tüm bu analizin en önemli dersi. Modern arabalar ne kadar karmaşık görünürse görünsün, sorunlar bazen şaşırtıcı derecede basittir. Pahalı bir sensörün bozulduğunu düşünmeden önce sadece kirlenmiş olabileceği ihtimaline asla ama asla göz ardı etmeyin. Birkaç liralık temizleme spreyi ve ayıracağınız yarım saatlik emek sizi binlerce liralık bir masraftan kurtarabilir. Bu yüzden her zaman en basit, en ucuz çözümden başlayın. Kendi aracınızın kahramanı olun. Bu yaklaşımı benimseyip sorununu çözenler hadi yorumlarda kendi başarı hikayelerini paylaşsın, hepimize ilham olsun. Buraya kadar arızayı nasıl gidereceğimizi öğrendik ama ustalığın gerçek sırrı arızayı gidermek değildir, arızanın hiç oluşmamasını sağlamaktır. Şimdi sizi gelecekte tüm bu dertlerden koruyacak o altın değerindeki o bonus ipucunu verme zamanı. Bu söz her şeyi özetliyor aslında. Sorun kapıyı çaldıktan sonra çözüm aramak yerine proaktif olmak, yani sorunun ortaya çıkmasını en başından engellemek her zaman daha akıllıca, daha ucuz ve kesinlikle daha az streslidir. Arabanıza bugün göstereceğiniz küçük bir ilgi sizi yarın çok büyük bir dertten kurtarır. İşte size altın kural, bunu bir yere not edin. Aracınızın performansının düşmesini, yakıt tüketiminin artmasını beklemeyin. Her 100.000 ila 160.000 kilometrede bir ya da birkaç yılda bir gaz kelebeği gövdesini ve TPS'i temizlemeyi periyodik bakım rutininizin bir parçası haline getirin. Bu basit önleyici bakım, motorunuzun her zaman en verimli şekilde nefes almasını sağlar ve sizi az önce öğrendiğimiz bütün o sıfırlama prosedürleriyle uğraşmaktan tamamen kurtarır. Bu, aracınıza yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biridir, emin olun. Artık gaz kelebeği konum sensörü ve onun bütün kaprisleri hakkında bir uzmandan farksızsınız. Gördüğünüz gibi bilgi güçtür ve bu güçle hem aracınızın dilinden anlayabilir hem de servislere avuç dolusu para dökmekten kurtulabilirsiniz. Eğer bu anlatım size gerçekten bir değer kattıysa, bunu bize göstermenin en güzel yolu bu analizi beğenmek, kendi tecrübelerinizi yorumlarda paylaşmak ve bu tür değerli içerikleri oluşturmaya devam etmemiz için süper teşekkür ile kanalımıza destek olmaktır. Ve şimdi sıra sizde. Her sürücünün yılların tecrübesiyle öğrendiği, ustasından duyduğu bir sırrı mutlaka vardır. Sizi büyük masraflardan kurtaran o paha biçilmez sırrınız nedir? Hadi yorumlar bölümünde paylaşın ki hep birlikte daha bilgili, daha güçlü bir sürücü topluluğu oluşturalım, birbirimizden öğrenelim ve kimsenin insafına kalmayalım. Gaz fren şanzımanda bir sonraki analizde görüşmek üzere, tekerinize taş değmesin.